Merhabalar, Excel eğitimine hoş geldiniz. Yıllardır 2015 yılından beri Dokümanistan.com adı altında Excel içerikleri yazıyorum, bloglar yazıyorum. Artık video versiyonunda geçmek istedim. Bu ilk videomuz olacak. Hata yaparsak affola. İlk eğitimde Excel'in temel kavramlarından bahsedeceğim. Şöyle ki benim blog sayfamı belki bilenler vardır. Sitemizde normal eğitimde anlattığım içerikleri belli bir standartta veriyorum. Mesela şu anda temel Excel eğitiminden başlayacağım. Temel Excel eğitiminde temel Excel'i açtığınızda burada eğitimde anlattığım konular yer alıyor. Şimdi ilk başta giriş ve tavsiyeler üzerine biraz konuşma yapacağız. E, Konumuz birincisi tavsiyeler üzerine başlayacağım. Excel'de neler var, ne tavsiye etmeliyim? Şöyle ki Excel'de başkasından aldığınız bir veri varsa, yani ben buna ikinci el bir veri diyorum, kullanılmış bir Excel diyorum. Başkasından aldığınız bir veri varsa buradaki biçimleri temizlemenizi tavsiye ediyorum. Neden tavsiye ediyorum? Çünkü bir biçimle manipüle edilmiş bir görseli var. Mesela şu anda gördüğünüz gibi renklendirilmiş ama birçok farklı biçim var ve bir hücre şöyle göstereyim. Binlerce kez buraya yazı yazıp silinmiş, tekrar yazı yazıp silinmiş, farklı işlemler yapılmış olabilir. Excel bütün işlemleri kaydediyor ve çok yoğun bir e, farklı bir sürümler oluşuyor. Bunların her yaptığımız işlem Excel'de kayıt altına alınıyor. Ve bunlardan temizlediğimiz zaman daha temiz bir veri, yani şöyle diyeyim, sıfır hiç kullanılmamış bir hücreyi kullanırsanız daha temiz, daha garantili çalışmış olursunuz. Olması muhtemel hataların hepsi giderilmiş olur. Bu sadece Excel için değil, bütün Word için de geçerli, PowerPoint için de geçerli ama Word biraz daha yoğun bu konuda. Word'de de mesela yapılan bazı işlemler artık düzen almıyor. Ne yaparsanız yapın çalışmıyor gibi oluyor. Orada da biçimlerinden arındırarak temizlemeliyiz. Bu kavramları konuşacağız. Eğitimin diğer videolarında bunları detaylıca işleyeceğim. Ya şöyle bir şey oluyor. Buradaki görseli şöyle bir hal alıyor. Hiçbir biçim olmuyor. Tabii şunu söyleyebilirsiniz. Ya kötü bir görsel. Ya bu şekilde mi listeleyeceğiz diyebilirsiniz. Haklısınız da. Bunun için alternatif bir şeyimiz var. Onun için ikinci konu, biçimlerinden arındırarak çalıştırın. Hiç biçim kullanmayın. Tavsiye ediyorum. Ama bunun yanında daha güzel bir biçim, tablo nesnesi kullanın istiyoruz. Tablo nesnesi şudur arkadaşlar. Bir tablomuzda detayları yine konuşacağız. Şöyle bir tablomuz var. Tabloya ekle sekmesini açıyorum. Buradayken şuradaki tabloya basıyorum. Tamam'a tıkladığımda bakın böyle bir görsel oluyor. Bu tablo nesnesidir. Bunun için ayrı bir video çekeceğim. Hem görsel olarak daha güzel bir veri oluyor. Daha güzel anlaşılabilir duruyor. İlk baktığınızda zaten satırlar bile birbirinden farklı. Bunu elle yapmaya kalkarsanız çok zaman alır. Aynı zamanda da manipüle edilmemiş temiz bir veri olduğu için ola ki hatalara karşı da düzgün çalışıyor. En önemlisi arkadaşlar 5000, 10.000, 50.000, 100.000 kayıtlık bir satırda bile bu biçimde çalıştığınızda, yani tabloyu biçimlerini merkezden yönetiyoruz aslında tablo listesinde. Böyle yaptığımızda daha güzel ve daha hızlı bir veri Excel çalışmış oluyor. Çünkü her hücre için ayrı ayrı bir biçim yapmak yerine merkezde tutuyoruz ve orada yönetiyoruz. Detaylarını konuşacağız. Üçüncü kısım, ham verilerinizi ayrı yerde tutun diye tavsiye ediyorum. Bu şu demek. Elimizde e, her veride, mesela şu veriye bakarsak yıllar var ve sayılar var. İşte mesela işe giriş zaman dağılımıymış. Birimlere ait personel sayılarıymış. Mesela bunların detayları bir tabloda olur. Bütün bilgileri ve biz bunları eğer say, etopla, çok etopla gibi formüllerle ya da pivot table'larla bu veriyi çekeriz. Ama ham verimiz ayrı bir yerde olur. Rapor verimiz ayrı bir yerde olur. Aynı veri içerisinde olmaz. Ya da şöyle örnek vereyim. Bir işi yaparken mesela sizden her gün kaydediyorsunuz verilerinizi ya da bir sistemden veri çekiyorsunuz. Size dediler ki ay sonunda bana bu ay kaç tane bu işlemden yapmışsın ya da işte bilgi işlemden kaç kişi var.
erkek kadın kaç kişi, bunu elle saymak yerine ya da formüllerle, önemli değil, yazmak yerine ayrı bir veride bunları formülle o veriden çağırmanız gerekir. Yani rapor verilerine ayrı bir yerde tutmalısınız ve formüllemelisiniz. İster pivot table'la, ister rapor formülleriyle, eğersay, etopla gibi. Bunlarla yapmalısınız. Genelde şöyle yapılıyor, yanlışı söyleyeyim. Elle yazılıyor. Birçok tablo görüyorum. 2 boyutlu falan böyle tablolar. Elle dolduruluyor, sayılıyor. Ya da biraz formül kullanılıyor. Ama doğru bir şey değil. Ya maksat bu, şu, siz rapor verilerine dokunmamalısınız. Bir sefer formül yazmalısınız. Bu formülden çıkan sonuç otomatik, veri güncellendikçe bu formüldekiler, buradaki değerler otomatik değişmeli. Şuradaki sekmelere bakacak olursak burada ana verimiz var. Özet verimiz var. Şimdi birazdan geliyoruz. Buna bağlı da dashboardlar oluşturacağız. Uzun vadede zaten geleceğin mesleklerinden bir tanesi bu. Dashboard oluşturma, rapor oluşturma gibi kavramlar çıkıyor artık günümüzde. İşte biz de sonrasında dokunmadığımız verilerden, ham verimizden özet böyle verilere, bu verilerden de grafiklere, dolayısıyla dashboard dediğimiz kavramlara doğru bir yolculuk yapıyoruz. Bu her işimizde bu şekilde bir sistem olmalı, benim tavsiyem. Üçüncü bir tavsiyem, düzenden takdir kazanan. Belli bir düzende olursa verileriniz, her dosyanız, yani düzenden kastım şu, mesela her tür veriyi kaydediyorsunuz. İşte her gün sipariş aldığınızı düşünün. Ya siparişe tarih verisi de koymalıyım. İşte kaç tane girdiğini de koymalıyım. Oradaki süreçlerin hepsini kayıt altına almak bir düzendir. İşte Excel'deki klasör yapılarınız iş kategorisine göre, işte sipariş süreçlerin bir klasörde, isimlendirme ona göre düzenli bir şekilde tutuyorum. İşte dosya isimleri düzgün, nerede ne yaptığımı anlaşıyorum. Yani buradaki bilgisayardaki dosyalarda, Excel içindekilerde, Word'ün içindekilerde, bütün yerde bir düzen olmalı. Bunu şeye benzetebilirsiniz. Bundan tabii güzel bir, sonunda iyi bir raporlama çıkaracağız. İyi bir düzenden. Bunu şeye benzetebilirsiniz. Bir yemek düşünün. Yemeği hazırlayan kişi size masaya güzel bir sunum hazırlar. İşte tabağı, her yere, işte çatalı, bıçağı ayrı bir düzenli bir yere koyar. Güzel bir sunum yapar. İşte nasıl kapağı güzel açar, işte orada bir sunum yapar. Yanına bir çiçek koyulur, bir şey olur. Yani sunum yaptığımız zaman güzel bir yemek. Yani o yemeği hazırlayan, yiyecek kişi daha motive şekilde yapar. İşte biz de Excel'de bu dediğimiz düzenleri yaparak, işte dosyalarımızı düzenleyerek, iyi veriler girerek bir düzen oluşturmuş oluyoruz. Peki düzen bize ne getirecek? İşte iyi bir düzen, iyi bir raporlamayı getiriyor. Yani düzenlediğiniz bütün, özenli olarak düzenlediğiniz bütün dosyalardan bu sefer şöyle düşünmeye başlıyorsunuz. Düzenden yorumlamaya başlıyorsunuz içindeki verileri. Ya bir dakika, şunu da şöyle düzenlesem, bunu da böyle düzenlesem demeye başlıyorsunuz ikinci evrede. Üçüncü evrede de ya bir dakika, ben buradan şöyle bir veri çıkartsam, böyle bir rapor çıkartayım. Buradan bakın şu konu anlaşılır gibi, bu sefer iyi bir raporlamaya evrilmeye başlıyorsunuz. Bu da tabii adım adım, ya şöyle güzel raporlayayım, böyle güzel raporlayayım dedikçe sistemli bir rapor çıkıyor. Sonra yöneticinizle ya da işte yöneticinize ya da başka bir yere sunum yapmaya kalktığınızda zaten iyi bir altyapıyla çıkmış oluyorsunuz oraya. Çünkü bu nerede öğrendiniz siz bunları? Düzenlerken aslında bu işi iyice kavradınız, iyice öğrendiniz, özümsediniz. Sonra bunu da güzel bir işte grafiklerle ya da sayılarla, çok önemli değil, bunları sunmaya başladığınızda, tıpkı yemekteki gibi güzel sunmaya başladığınızda karşıdaki kişiyi daha iyi anlatabilecek duruma geliyorsunuz. Yani iyi bir raporlama yapmış oluyorsunuz, iyi bir sunum yapmış oluyorsunuz. O yüzden düzenden takdir kazanın dediğim kavramı önemsiyorum. Buraya da ikinci bir nacizane tavsiyem olarak söyleyebilirim. Dosyalarınızda çıktıya hazır olsun diyorum. Şimdi artık günümüzde her şey mail atıyoruz dosyalara. Çıktı alıyoruz.
Çok önemli değil ama şunu yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle yeni sekmede açalım bunu. Bu arada blogumdaki sayfalardan anlatıyorum. Bir liste yapıyorsanız eğer listede hemen sol üst köşeye bir tarih ve zaman koyun mutlaka. Elinize alınsın. Mesela şu köşeye dosya adını ve dosya yolunu koyun. C'nin altında, şu klasörün altında, şurada falan. Diğeri de şurada sayfa numarası olsun. Başına şirketin logosu falan koyabilirsiniz. Onu çok önemsemiyorum. Hani görsel olarak hani masaya sunum yapar gibi burada da logo konulması biraz kurumsal oluyor. Tamam. Ama buradaki şunları neden koyacağımızı söylüyorum. Şöyle oluyor. Bir dosya hazırlıyorsunuz. İşte bir rapor hazırlıyorsunuz. Kenarda zaman olduğu zaman her işte gün ve zaman yöneticinize çıktı olarak ilettiğinizde ya şurayı şöyle yapalım, burayı böyle yapalım diye bir şekilde değişiklikler oluyor. Sonra siz tekrar çıktı alıyorsunuz. Tekrar götürüyorsunuz. İkinci sürüm, üçüncü sürüm, dördüncü sürüm. Ya acaba hangi dosya önceydi, en son hangisiydi diye bakmak yerine şuradaki zamandaki en son zaman ya da gün neyse en son versiyondur. Onun üstesi bir önceki versiyon. Çünkü bazen şöyle oluyor. Geriye doğru da bir versiyon gitmek gerekiyor. Bir şey yaptınız. Bir süre sonra ya orada bir iki sürüm öncesinde bir şey yapmıştık. Bak orası aslında iyiydi. Burada onu yapalım demeye başladığınız anda ya hangi sürümdeydi diye bakmak yerine şuradaki zaman olayı bizi kurtaracak şeydir. Peki bu nedir? Dosya yolu ve adı koymak. Siz inanın bunu iyi bir rapor bir yere gönderseniz bile kimse buradaki dosyaya dikkat etmeyecektir. Dosya yolu ve ismine. Burada bize ne lazım olacak? Bu dosyayı bir sene sonra, 6 ay sonra tekrar almaya kalktığınızda bu rapor nereden diye atıyorum bunları dosyaladınız. İşte buradaki şu klasördeki bu dosyayı almışım diye buradan iyi bir o zamanki dosyayla çıktı aldığınız dosyayla kağıtla Excel verisini birleştirmiş oluyorsunuz. Ha bu dosyadaydı. Bunu güncellemiş olacaksınız. Sayfa numarası söylememe gerek yok. İşte hangi sayfada ne kadar kalmışsınız ama şuradaki 41 yazmışız mesela. Bu total sayfayı da yazmanızı tavsiye ederim. Yani bir sayfa çeviriyor, iki çeviriyor falan. Kaçıncı sayfaya kadar gideceğini o çıktı alan kişi görebilmeli. Orada ya yüzlerce sayfa mı devam ediyoruz diye aklında bir şey kalmasın. Bir de şunu tavsiye ediyorum. Üste yenilecek satırlar yazdırma alanında her satırda, her sayfada şu başlık kısmı tekrar etsin. Yazdırma alanı başlıklarından. Bunu koyduğunuzda her sayfada şuradaki başlıklar tekrar geleceği için atıyorum buradaki maaş alanı, il alanı ne anlam ifade ettiğini, sayısal özellikle kısımların ne anlam ifade ettiğini anlaşılması zorlaşabiliyor. Böyle bir tek üstte yenilecek adımlarla sayfa düzeninden yazdırma alanındaki üstte yenilecek satırlarla belirlediğimizde hangi başlığın ne olduğunu görmüş oluyoruz. Tavsiye kısımları bu kadar. Tabii tecrübe ettikçe daha da tavsiye çoğalabilir. Bir de bir Excel'in kapasitelerine bakalım. Hani ne kadar bir sınırı var. Excel'de 3200 tane sayfa oluşturabiliyoruz. Bunlar çok önemli değil ama hani burada önemli olan verinin 10 binlerce veriyi, yani 50 bin, 100 bin satırlık veriyi tutabilme kabiliyeti. Bunun için de tablon listesi kullanmanızı, biçimlerinden arındırmanızı tavsiye ediyorum. Bunu konuşmuştuk. Bu çok önemli. Çünkü her sayfayı, 3200 tane sayfayı doldurma gibi hiçbir Excel'de ben bunu görmedim. Ama 50 bin, 100 bin satırlık bir veri var ve Excel'in burada yavaşladığını çok gördüm. Onun için de biçimlerinden arındırmak ve tablon listesi kullanmakla zaten aslında ham bir biçim kullanmayı diyeceğim ama tablon listesiyle de görsellik katılacağız ve Excel'de bir yavaşlık olmayacak. Biz gene kapasiteler neler onları konuşmuş olalım. 3200 sayfa oluşabiliyormuş en fazla. Bu çok önemli değil. Zaten kullanmıyoruz ama hücreye sayısal karakter girerken bu önemli. 15 karakterlik bir sayı girebiliyoruz. 16'sını girersek 16, 17, 18, 19 diye devam girersek veriyi bu arkadaşlar sonunu sıfırlıyor. Yani Excel burada diyor ki 15 karakterlik sayısal işlem yapabilirim. Onun dışında fazlasını yapmıyorum, yuvarlıyorum diyor. Böyle bir durumda karşılaşırsanız hani ne yapacaksınız bunu? Öncesinde metinsel bir alan diye deklare edeceğiz. Şöyle ki bir hücremiz var şurası
Ben buraya 15 karakterlik veri gireceğim. Burayı diyorum ki tam ekran yapalım. Burayı diyorum ki ben artık metinsel bir alan burası diyorum. Bakın metinsel olarak deklare ettim. Artık 15 karakterlik bir veri girişi yapabilirim. Şöyle ben devam edeyim. Ama 15 karakterlik veri girişi yaparım. Hatta daha fazlasını yaparım ama hesaplama işlemi yapamam. Çünkü burası artık metinsel bir işlemdir. Bakın çarpı işte 15 dersem gerçi yapıyor ama metinsel bir alan. Ama ben bunu direkt sayısal bir alan diye girersem pardon şöyle mouse'um gitti. Şöyle 15 karakterin dışına çıktığım anda şöyle bir yuvarlama işlemi yapıyor. Biraz daha mesela 15 karakter yapalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diyelim mesela. 12, 13, 14, 15 bu sınır kısımdayız şu anda. Bakın şurayı yuvarlamaya başladı. Böyle bir sınır var. 15 karakter sınırı. Bunu da söylemiş olalım. Sayfa ismi verirken de 31 karaktermiş. Bu da ikinci bir sınır. Diğer eğitimde görüşmek üzere arkadaşlar.